Örgü mü dediniz kanalından herkese merhabalar. Bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel paspas, yolluk, kilim ya da seccade, halı yapımında kullanabileceğiniz dokuma tekniğiyle yapmış olduğum modelin yapımını anlatmak ve paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Arkası bu şekilde, ön kısmı ise bu şekilde. Kalın bir halı kaydırmaz üzerine iğne ve şöyle iğne yardımı ile yapmış olduğum bir çalışma arkadaşlarım. Yaparken kullandığım iplerin modelimi yaparken Himalaya'nın şöyle 200 gramlık ipleri var arkadaşlar. Bu ipleri bakın, renkleri de bu şekilde kullanarak yaptım. İp hiç fark etmiyor. Dilediğiniz her türlü ipi kullanabilirsiniz. Ayrıca evde arta kalan iplerinizden böyle bir sıra şeklinde yapabilirsiniz. Halı kaydırmazlar metre ile satılıyor. Metre olarak alıp dilediğiniz ölçülerde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca yan yana daha kalın enli istiyorsanız da yanından parçayı bitirdikten sonra birbirine ekleyerek devam ettirebilirsiniz. Şimdi hemen ben sıralamayı yaparak, yani şöyle giriş yaparak başlayayım buradan. Şu yerlerden düğüm atmamak için arkadaşlarım şöyle bir tutunalım. Ve bakın şöyle ilk yerden çıkıyorum. Kenar kısımlarını şu şekilde yaptım. Ben dilediğiniz her türde yapabilirsiniz. En son onun da bir miktar göstermek istiyorum. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım için. Şimdi içerisinden çekiyorum gördüğünüz gibi. Bu ipimizi biraz uzun olarak yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ki böyle aralarda ip hani bitmesin diye. Ama tabii daha büyük bir parça yapacaksanız o zaman bölebilirsiniz, yani daha rahat nasıl ederseniz o şekilde yaparak devam edebilirsiniz. Bakın şöyle getirdim, hemen çektim bir miktar daha ve bırakıyorum. O fazlalığı sonradan keseriz. Şimdi buraya geldiğimizde burada 1 2 3 4 5 5. yerimizi, satırımı atladım. Ve hemen bakın şuradan ve buradan giriş yaptım bu şekilde ve ipimi çekiyorum. Önce kendimize dokuyacağımız yeri yapıyoruz arkadaşlarım bu şekilde. Sonra alta iniyorum. Kenar kısımlarını sonra yapın arkadaşlar. Hepsi bitsin, ondan sonra alttan da aynı şekilde bakın giriş yaptım ve çekiyorum. İp uzun olduğu için birazcık sürecek. Zaten birkaç tane daha gösterdikten sonra tamamlayıp devam edelim arkadaşlar. Şöyle bakın geldim. Evet. Bunu yaparken sıkmayın arkadaşlar. Böyle hani şey durmasın. Böyle normal bir gevşeklikte, çok gevşek de değil, çok sıkı da değil. Böyle ikisinin arasında zaman zaman şu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle yaptığınız zaman bakın şey olmayacaktır. Hani böyle kasma yapmayacaktır. Hemen buradan ve buradan giriş yaptım. Bütün hepsine hiç yer atlamıyorum bakın. Hepsinin içerisinden bir tane alıp devam ediyoruz. Şimdi aşağıya Şimdi son yere geldim arkadaşlarım. Bakın ipim böyle kaldı. Buradan giriş yapıyorum. Yine alt kısmından. Ve burada artık bu ipimi bırakıyorum. Biraz fazla takın ki şey olmasın arkadaşlarım. Böyle ipimiz kalması gerekiyor bu kısımda. Şimdi şu şekilde eğer tığ iğneniz varsa arkasından
geçirebileceğiniz, daha rahat edersiniz. Yoksa da iğne ile de böyle kalın delikli iğneler ile de yapabilirsiniz. Burada hangi ipi geçireceksek, ben bu ipin birazcık hani daha böyle tok tok dolgun dursun diye 4 kat olarak kullandım. Kalın bir ip kullanacaksanız 2 kat yeterli. Değilse bir 4 kat yapın derim en azından arkadaşlar. Şimdi bu ipi ölçmek için de şöyle, beyaz ipim tek olduğu için onu hemen ölçerek göstermek istiyorum. Şöyle ölçüyorum arkadaşlar. Bakın biraz fazla bırakıyorum. 4 katlı olacağı için bu ikinci katı sonra hemen açtım. Ve şu şekilde bir sıra geçirdiğim için beyazı bu şekilde yapıyorum. Daha fazlaysa şimdi bunun sayısını arttıracaksınız arkadaşlar. Burada da buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yine bir miktar daha fazla kestim ki kenarda sıkıntı yaşamayalım diye. Hemen bunu buraya takıyorum. Bunun ölçümü de bu şekilde. Evde arta kalan iplerinizden fazla varsa böyle birbirine ekleyerek de yapabilirsiniz burayı. Şimdi 4 kat dediğim bu arkadaşlarım. Bakın ipim 4 kat oldu. Tek seferde geçireceğim. Şöyle bunu bırakalım. Çünkü önce kahverengi ipimle başlayacağım. Kahverengi ipim bakın beyaz ipime göre 2 kat fazla. Çünkü bunu 2 sıra şeklinde geçireceğim. Şöyle alıyorum ve arkadaşlarım şu son yerden giriş yapıyorum. Bu şekilde. Dediğim gibi eğer böyle bir tığ iğneniz yoksa kalın ya da bu örgü şeyleri var, iğneleri var arkadaşlarım. Naylon olanlar, onlarla da yapabilirsiniz tabii ki de. Şöyle tutalım. Düğüm atarsanız çirkin duruyor. O yüzden düğüm atmadan burayı şöyle bir miktar bakın bıraktım. Fazlalığı da bunun için yapıyoruz. Hemen başlıyorum. Bu şekilde 4 tanesinin yukarıda zaten 2 bakın yerlerimiz. Şöyle 4 tane ipi bakın 2 4. Hemen altından giriş yaptım. 4 tanesini alta atıyorum. 1 2 3 ve 4. Bu şekilde altından sonraki dörtlüyü üste çıkartıyorum. Bu şekilde dokuma tekniğini bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. 4 alta 4 üste ip bırakarak. İlk sırayı taktıktan sonra ki sıralarda daha rahat yapılıyor. Onu da söyleyelim. Ve bakın sona getirdim. Bunu bir miktar şöyle yapabiliriz. Daha sonra da yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk sırayı bu şekilde yaptıktan sonra diğer sıra daha kolay. Sonra sarı ipimle buradan devam edeceğim. Sarıyı da 2 sıra geçtiğim için onu da 2 kat fazla yaptım arkadaşlar. Şöyle kahverengi ile aynı şekilde. Şimdi yine buraya geliyoruz. Şöyle. Şu ikinci yerden giriş yapıyorum. Ve çekiyorum. Ve tam tersini yapıyorum şimdi arkadaşlar. Yani kahverengi ilk başta alttaydı. Şimdi onu şu şekilde alttakileri üste, üsttekileri alta çıkartarak bakın şöyle. Burası dediğim gibi daha kolay oluyor. Çünkü yerlerimiz belli olmuş oluyor.
Şimdi tek kat olan beyazımızı geçiriyoruz. Onu da ortadaki yerden şuradan geçirdim. Tam tersi yine yapıyoruz. Aynı şekilde alttan başlıyoruz beyazı da. Şimdi beyazdakini kesiyorum. Tek sıra zaten. Buradan sarıyı alıyorum. Şöyle buradan taktım. Bu son yere de kahverengiyi takacağım arkadaşlar. Kenar kısımlarını daha sonra sizlere göstereceğim nasıl yapıldığını. Şimdi sarı buradaydı. Şöyle ittirelim aşağıya doğru. Artık sarıyı da buranın şu boş olan yerinden geçiriyorum ve kesiyorum fazla ipimi. Son olarak burada kahverengi ipimiz kaldı arkadaşlarım. Şöyle beyaz ipi de şu şekilde alttan tutturalım. Kahverengi ile geliyorum. Şuradaki son yerden giriş yapıp bu şekilde evet bakın tamamlamış olduk bu kısmını. Şimdi bunları şöyle biraz şey yaparak düzeltelim arkadaşlar. Şimdi bunu bitiriyorum. Yine kesiyorum. Burada iğneme takılı ipim vardı. Şu dağınıklığı düzeltmek amaçlı hemen bakın şöyle yapıyorum. Fazlalıklarını keseceğiz zaten. Alt kısmına gelecek şekilde şöyle tuttum. İğne ile bunu önce buraya sabitliyorum. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bu da bu tarafa doğru dönsün ki şey olmasın. Bunu yaptıktan sonra zaten kenarı bu şekilde olmuyor. Üzerinden bir de tığla geçtim ben. Ve tığla en son işlemini yaptıktan sonra buradaki bu fazla kalabalıklar dağılıyor. Burada gördüğünüz gibi. Son yerden de bir daha geri dönüyorum. İpleri iyice buraya tutunduruyorum, yani sabitliyorum. Şöyle bunu da hemen arkaya alalım.
Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlarım. Burayı da. Burası daha kolay. Bakın dönemeç yeri olduğu için zaten. Bura başlangıç yerimiz olduğu için özellikle burayı göstermek istedim sizlere. Şimdi buradaki fazla iplerimizi şu şekilde kesiyoruz. Ve yapmak için de kenar kısmını yapmak için de sarıyı kullanmıştım gördüğünüz gibi. Yine aynı iple devam edelim. Şöyle aldım. Ve giriş yaptım. Bir ileriden yani bir alttan böyle bakın şu kısımdan giriş yapıyorum. Sık iğne, bir tane zincir, sonra tekrar diğer alta. Bakın burası olduğu gibi tığımın ve ipimin altında kalıyor. Şöyle bir tane zincir, hemen bir ileriye, şimdi burada bir tane zincir çektim. Sonra bakın şu şekilde ters sık iğne yapıyorum ama dolgusunu yapıyorum. Aldım, içerisinden çıkardım bir tane. Sonra üzerine alıyorum. Tekrar aynı yerden bir tane daha alıyorum bu şekilde ve bağlıyorum arkadaşlar. Geri geliyorum. Diğer zincirimin içerisinden giriş yapıyorum. Şu şekilde aynı şekilde devam ediyorum. Böylelikle kenardaki bu fazla ipleri, kötü görüntüyü bu şekilde kaybetmiş oluyoruz. Bunu farklı şekillerde de dilediğiniz her türlü şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle son yere geldiğim için hemen burada kitleme işini yaptım ve tamamlamış oluyorum. Bu ipi de arkadan yine çekelim. Ve böylelikle bakın tamamlamış olduk. Şimdi burası ve buralarda aynı şekilde arkadaşlarım buraya yaptığımız işlem yapılıyor gördüğünüz gibi. Ve böyle güzel bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Umarım sizler de sevmiş ve beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.